Sürekli araba yeter istemedim yolladım işte diyor. Run. Türk iş kebap diyor. Bir tanışalım kendileriyle. Türk iş. Ne var burada? Tamam. Başlıyoruz. Bugün ne yapsak hadi gidelim Zakopane'yi görelim dedik. Zakopane'ye daha önce ben hiç gelmemiştim. Burası artık tamamen turistlik alana dönüştü. Çok fazla turist var. Yerelden fazla turist bulunuyor burada. Dağlarıyla ünlü zaten. Biz de bir gelelim ilk kez görelim dedik. Tabii Claudia daha önce buraya gelmişti. Onunla beraber geldim. Rehberlik yapacak umarım bana. Ben burada ilk kez bulunuyorum. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Abone, like arkadaşlar. Burada büyük bir park alanı var zaten arabalar için. Bir de eğlence alanı yapmışlar. Bakalım burada neler varmış. Belki çarpışan arabalara bineriz. Burası gördüğünüz gibi bir çeşit Luna Park yani. Biliyorsunuz bunlar genelde vurmak mümkün değil bunları. Sistemini bulmuşlar. Bu ne? Ama bir dakika. Aşağı doğru kayıyorsun. Bakalım neymiş bu? Nice what it was, maybe we can go. 9 zloty, 9 zloty'ymiş. 7'ye kadar çıkmış. Vallahi yukarı çıkar kayarız Evet. bir tur. 20 ağacı diyorum. Önce şehir merkezine gidelim, yemek yiyelim sonra tekrar buraya dönelim. Buradan şehir merkezine 10 dakikaymış yürümek. Yine hediyelik eşyalar falan var. Şuraya dizmişler hep. Ama biz şimdi şehir merkezine gidelim, bir şeyler yiyelim. Sonra buraya geri döneceğiz zaten yukarı dağlara çıkmak için. Şimdi yol üstünde bazı satıcılar gördük. Baran. Explain them. Koç. Magnetler falan var burada. Anneme almam lazım. 5-10 zloty'ye bunlar var. Basit olanlar. Bu daha havalı olanlar. Burada da ineklisi falan var. Bunlar da ne kadar bilmiyorum. 20 zloty. Buranın pazarı. Her çeşit satıyorlar. Peynir de satıyorlar. Meyve sebze de var sanırım. De hediyelik eşyalar da var, magnet falan. Bugün bayağı kalabalık ama. Yes. Ayda var burada. Money photo. Okay, I don't want photo. I don't want photo. Money photo diyor. Ben de foto istemiyorum dedim. Okay, his voice was so creepy. Giyinmiş diyor ki money foto. Lan yer mi Anadolu çocuğu? Does Anatolian child eat this? He? No. Merkeze varmak üzereyiz. Her 10-15 metrede bir peluşları koymuşlar. Şimdi insan fotoğraf çekilelim para alalım diyorlar. Az önce de 3 tane daha geçtik. Yine burada mavi bir tane var. Bu bir filmde bir dizi yıldızıydı, hatırlamıyorum bunu. Stitch? Did you watch? I didn't watch. Ama burası turistik olduğu için ve çok fazla çocuk da burada bulunduğu için tabii ki fotoğraf çekiliyorlar yani. Ebeveynleri de 5-10 bir şey veriyor. Merkezdeyiz. Burası sol ve sağ olarak dükkanlarla ayrılmış. Her türlü dükkan var. Yani burada yerel restoranlar var zaten. Kendi geleneksel yemeklerini sattıkları ama haricinde böyle global olarak bilinen mesela Costa Cafe, Starbucks gibi mekanlarda bulunuyor. Ama bu atmosfere daha uygun şekilde dizayn etmişler. Uyumsuz renklerle bir dizayn yapmamışlar. Zaten gördüğünüz gibi arka planda binaların hepsi birbirine benzer. Türk iş kebap diyor. Türk kebabı, döneri daha doğrusu. Bakalım bir tanışalım kendileriyle. Türk iş? I don't know Arabic. Okay, let's check the other one, yes. Türk döner kebabı açmışlar ama içeride Türkçe bilen yok. Hepsi yabancı. İşte böyle sordum. Bak burada bir tane daha var yine peluş. For example, Fotoğraf let's take çekin. Bakıyoruz nerede yiyebiliriz diye. Bütün restoranları tek tek inceliyoruz. Şimdi Milk Bar'a geldik. Milk Bar sosyalist dönemden kalma devlet destekli restoranlara deniyor. Bunlara Milk Bar denmesinin sebebi de genelde süt ağırlıklı besinler satılıyormuş, yemekler satılıyormuş eskiden. O yüzden ismi Milk Bar diye kalmış. Esas başlangıcı da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani bizim esnaf restoranları mantığında diyebilirim. Diğer restoranlara kıyasla daha uygun fiyatlı ama burası diğer Milk Bar'lardan daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burası daha turistik. Şimdi aldığımızı size göstereceğim. Fiyatını da söyleyeceğim. Bu gördüğünüz gibi 2 tabak. Bu tavuk, patates ve salata. Bunlara toplamda 30 zloty. 30 zloty bu, 30 zloty diğeri. 60 zloty ama tanesini biz 30 zloty diyelim. Ortalamada 300 lira civarı bir şey yapıyor. Siz anlık kur neyse ona göre hesaplarsınız sonra. Çok şükür bugün de doyduk. Žabka var önümüzde. Žabka'ya geldik, bir içecek bir şeyler alalım. Sonra da devam edelim. Buradan zaten meydana döneceğiz. Meydandan da o tren istasyonuyla da yukarı daha doğru yükselişe geçeceğiz artık. Bak bekle. Gece oldu hala bekliyorum Žabka'dan çıksın. Ne yapıyor? Şimdi burada 2 türlü kasa var. Bizim okutup satın aldığımız kasa. Bir diğeri de işte çalışanın okuttuğu kasa. Zaten bizde de var Migros'ta falan biliyorsunuz. Canım benim, canımın içi. Her seferinde gidiyor kendi okutuyor. Versene çalışan kadın okutsun hemen hızlı yapsın. Yok.
Kendi yapıyor. Bekliyorum, beklemeye devam ediyorum. Ha çıktı. Ne aldı bana bakalım. Bana ne aldın? Ayran. Ayran. Someone. Okay, we are in video. Wait, don't gossip now. No. Tamam. Dedikodu falan değilmiş. Şöyle bir olay olmuş. Bir tane Arap müşteri bir şey alacakmış. Böyle bir uygulamayla beraber puanını toplamış. Puanlama alacakmış. Bir şey yapacakmış, tamam mı? Kasadaki de diyor ki şu an işte internet çalışmıyor bilmem ne falan bir bahane uyduruyor. Satamam diyor. Bu Arap müşteri dükkandan çıkıyor. Bir sonraki müşteri diyor ki bir problem mi var işte satın alamıyor muyuz? Sonra çalışan da diyor ki yok her şey çalışıyor düzgün ama diyor bıktım buraya gelen işte Araplardan sürekli Arap yeter istemedim yolladım işte diyor. Böyle de bir olay olmuş. Çünkü burada bu bölge niye bilmiyorum Zakopane'de inanılmaz Arap turist popülasyonu var. Herkesten doğru geri dönüyoruz o tren istasyonuna. Ayranımızı içelim. Vitamin niyetine. Şimdi burada gördüğünüz bu kedi var zaten görüyorsunuz. Burası kedi mekanı gibi bir şey. Cat world. Catverse, kedi dünyasıymış. Kedi dünyası yazmışlar. Amaç ne? İçeride kediler var. Girerken 20 zloty ücret ödüyorsunuz. Yani 200 lira civarı, 210-220 neyse. İçeri girdikten sonra da içeride bazı oyuncaklar var ve kediler var. Kedilerle oyun oynayabiliyorsunuz. Böyle bir sistem yapmışlar. Yani 20 zloty veriyorsun, içeri giriyorsun, içeride oyun oynuyorsun kedilerle. Bizde bedava. Sokakta kediden bol ne var oyun oynamak için. Ama burada ticaretini yapmışlar bunun. İçeride kediler var. Bunun için para ödüyorsunuz ve içeri giriyorsunuz. Şapkadaki arkadaşım bıkmasının sebebi bu olabilir. Bu bayağı bir dükkanın üstünde böyle muhtemelen Arapçadır diye tahmin ediyorum. Tabelalar var. Çünkü buraya çok fazla Arap turist geliyor. İşte tabelaları da değiştirmeye başlamışlar birazcık. Hediye dükkanına geldik. Burada magnetler var. Annem için alacağım demiştim. Bir sürü çeşit var ve bu magnetler arasında bak şimdi. Bunlar 18 zlotiymiş. Bu tarz bir şeyler var yine. 18 zloty. Burada daha büyükler var. Bunlar 20 zloty. Bundan alabilirim. Daha güzel duruyor. 3 boyutlu yapmışlar sanırım. Yani özellikle bu. Güzel duruyor 3 boyutlu, büyük. Bunu alalım o zaman. Zirveye vardık. İnanılmaz güzel bir manzara var. This one. No, I Genelde sağlı solu dükkanlar var. Bu dükkanlarda da işte magnet, hatıra ürünleri, bileklik, kolye falan bu tarz şeyler satıyorlar. Yani çok fazla ilgimizi çeken ve inceleyeceğimiz, bakacağımız bir şey yok açıkçası. Fakat burada sonradan lamalar gördük. 17 zloty, 3 zloty'de yemek, içeri girip takılabiliyormuşsunuz. Gelin beraber gidelim şu lamalarla takılalım biraz. Giriş yaptık. Yemek olarak da dur göstereyim. Havuç verdiler ama elinizde saklayın görmesinler. Çünkü görünce almak istiyorlar, saldırıyorlar dedi. Burada gördü galiba elimde. Run. Üzerime atlıyor. Nasıl gördü bunlar üzerime geliyorlar. Tükürmezler umarım. Hepsi bana bakıyor. I think I can teach them. I can put on the table and they can eat on the table. Oraya geç. Oraya. Sırayla. Bana bak. Sırayla. Hepiniz sırayla alacaksınız. Tamam mı? Şimdi arkadaşınız da alsın. Yeter mi? Daha çok istiyor musun? You teach them Turkish. Brothers. Dur bir dakika bekle. Güzel bir fotoğraf çıksın şuradan. Böyle aferin. İlk girdiğimde üzerime zıplıyorlardı. Şimdi baktılar ki onlar alfa, ben alfa. O yüzden artık zıplamıyorlar. Anladın mı? Bunu da al. O biliyor. O biliyor. Yemek bitince hemen satış. Diğerlerinin peşine gidiyor. Az önce peşimden ayrılmıyordun. Havucum bitti. Aha. Havuç bitti. Şimdi gidiyor başkalarına. Bunun ismi Karabaş. Bunun adı Zeytin. Bunun ismi Şımarık. Şımarık. Bunun ismi Boncuk. Yeter. 2 tabak yemek yedirdik. Şimdi gidelim. Şimdi geliyor.
Yolcular indikten sonra biz bineceğiz. Özellikle ön tarafa binmek istedik ki manzarayı sizlere göstermek istiyorum. ...5 saatlik Zakopane turun ardından finale geldik. Artık dönüş vakti. Plan yapmamıştık buraya gelirken. Yürüyelim, gezelim, neresi ilgimizi çekerse oraya gireriz demiştik. Gerçekten de öyle yaptık. Zaten yukarı dağa çıkma planımız vardı. Geri kalan her şeyi spontane olarak karar veririz dedik. Şehir merkezini gezdik neler var diye. Milk Bar'da yemek yedik. Yukarı çıktık gördük. Lamalarla eğlendik derken böylelikle Zakopane turumuzu tamamlamış olduk. Zaten Krakow'a çok uzak bir yer değil. 1,5 hadi 2 saat mesafede diyelim. Daha sonra başka bir plan yapıp yeniden gelebiliriz. Bir sonraki gezimizde bakalım nereye gideceğiz, kimlerle gideceğiz, nasıl gideceğiz, onlar nasıl olacak göreceğiz. Şimdilik böyle. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere.